Türk toplumu 1980'li yıllardan günümüze önemli dönüşümler ve değişimler geçirdi. Akademik çevreler bu dönüşüm ve değişimlerde medya teknolojilerindeki gelişmelerin de etkili olduğu görüşündeler. Ancak medyanın toplumsal değişmede olumlu olduğu kadar olumsuz sonuçlar da doğurduğunu biliyoruz. Ünsal Özkay, 70'li yılların başında Türkiye'de radyo ve televizyondan sosyoekonomik kalkınmada yararlanmanın önemli ölçüde toplumsal gelişme modeline bağlı olduğunu hatırlatarak toplumsal gelişme ile kitle iletişim araçları arasındaki ilişkiye dikkat çekmişti. Özkay'a göre bu model, Türkiye'nin batıya bağımlı taklitçi bir batılılaşması yerine daha özgün bir uygarlaşma yolunu bulması bakımından önemliydi. Bu belgeselde Türkiye'nin medya teknolojileri serüvenini ele aldık ve Özkay'ın uyarısının ne ölçüde yaşama geçirildiğini araştırdık. Bu amaçla gazete, radyo, televizyon ve sinema teknolojilerindeki dönüşümün toplumsal izlerini İzmir örneğinde ortaya koymaya çalıştık. Dönüşümün ve değişimin canlı tanıklarıyla yaptığımız sözlü tarih görüşmeleri temel bilgi kaynağımız oldu. Onların ayrıntılı anlatılarından çok şey öğrendik. Görüşmecilerimizin bize anlattıklarını çeşitli temalar altında topladık. Bunlardan ilki kuşkusuz medya teknolojileriyle ilk karşılaşma anıdır ki bu an hafızamızda önemli bir yer tutar. İlk gazeteyle karşılaşma, ilk sinemaya gidiş, ilk radyo dinleme, ilk televizyon izleme görüşmecilerimiz için heyecan verici bir deneyim olmuş. Yanılmıyorsam 6 ya da 7 yaşlarında, 76-77 yıllarında bizde yoktu henüz. Babam öğretmendi, annem hemşireydi Aydın'ın küçük bir ilçesinde. Ama mahallede birkaç kişiye gelmişti televizyon. Tabii müthiş bir şeydi bu bizim için. Şimdi o yıllara dönünce aklıma ilk gelen TRT'de yayınlanan çizgi filmler, işte Red Kit aklıma geliyor ve yayın başladığında bizde olmadığı için ben komşularımıza gidiyordum. Hatta evden kaçıyorduk. Bütün çocuklar, mahallenin çocukları orada toplanıyorduk. İşte o TRT'nin malum o klasik İstiklal Marşı ile başlayan, hepimizin işte ayağa kalktığı, yani bizim kuşağın İstiklal Marşı'nı dinleyip işte tahminim 6 ya da akşam 18 sıralarından işte gece 12'ye kadar süren televizyonun başında böyle büyülenmiş bir şekilde ekrana bakıyorduk. O günler aklıma geliyor. Tabii bizde televizyon olmadığı için böyle bayağı bir şey yapıyorduk. İçimizde o müthiş bir şey vardı, o renkli daha doğrusu o siyah beyaz ekranın. Hatırladım, babam bir gün televizyonla geldi. Çok mutlu olmuştuk. Saat 24. Gazete İzmir Çeşme yolu üzerindeydi evimiz. Otobüste okunan gazeteleri yol kenarında otobüs geçiyor. Başka hiçbir şey yok. Araç yok. Ben yol kenarında o otobüsün geçmesini beklerdim. Ve bana da çok küçük yaşta, 3 yaşında falanmışım, hayal meyal hatırlıyorum. Bana da geçerlerken okudukları gazeteleri atarlarmış. Çünkü günlük gazetelerin bize ulaşması 2 günü buluyordu o dönemde. Düşünün, Güzelbahçe'den bahsediyoruz. 1969. Hatta 66 söylediğim tarih. 1966'da camdan gazete atıyorlar ve ben bu gazeteleri okumaya çalışarak kendi kendime şey yapıyorum. Valla lambalı bir radyoydu zaten, transistör yani bizim meslek yaşamımıza daha başladığımız yıllarda yeni girmeye başlamıştı. Lambalı bir radyoydu, hatırlamıyorum ama hoş, böyle bir möblesi olan bir şeydi. Evin en güzel köşesinde, üzerinde örtüsüyle duran, yüksekte duran bir alet edevattı. Öyle duruyordu. İşte açardınız, ısınmasını beklerdiniz lambaların çalışması için. O zırıltılı sesi bize çok güzel gelirdi. Saat 14'ten sonra Müzik Kervanı programının canlı olarak sunulacak olan bu programı dinleyebileceksiniz. Daha küçük yaşlarda içine insan olup olmadığını hep merak ederler ya. Aynı duyguları biz de yaşamıştık. Arka kapağının deliğinden, çünkü kıymetli bir şey olduğu için açılması öyle pek de kolay bir şey değildi. İçinden bakardım ve kızaran ampuller vardı. Ne oluyor, nasıl çalışıyor? Çocukluğun tek eğlencesi bir kere evlerde radyoydu. Bir de babam Darüşşafaka ve Teknik Üniversite mezunu olarak o zamanın dili Fransızca. Abimle ikimizi daha okula gitmeden, abim de çünkü İzmir Koleji mezunu, gitmeden karşımıza oturur. Radyoda yayınlanmakta olan bir şeyi Fransızca özel tercüme ederdi bize. Biz de böyle merakla dinlerdik.
Sonra burada kişisel olarak benim başka bir merakım. O zaman kısa dalga. Bütün istasyonlar kısa dalgada çıkıyor daha doğrusu. Büyük istasyonlar orta dalgada, uzun dalgada sadece Ankara Radyosu falan var. Orta dalgada da bol miktarda Cemal Abdülnasır'ın, Mısır devlet başkanı, onun kurduğu çok güçlü radyolar var. Habere karşınıza Arapça konuşan insanlar çıkıyor. Ama ben saatleri tespit ederek orta dalgada işte zaman zaman BBC, Radyo Televizyon Lüksemburg, Monte Carlo ve ona benzer radyoları tespit ediyorum. Müzik saatleri var. Bir de Voice of America, pardon. O da Rodos üzerinden, Transmitter at Rhodes diye oradan yayın yapıyorlar. Müzik saatlerini çok iyi biliyorum, dinliyorum. Bir de kendimi sınardım. Kısa dalgada istasyon buluyorum. Bir dil konuşuluyor. Dinliyorum. Diyorum ki bu Çekçe. Şimdi bekliyorum. İşte Radyo Praga diyor. Oh tamam doğru bildim. Mesela Pekin'i falan dinliyorsunuz. Açıyorsunuz. Çok gülerdim bir yandan. Çünkü Japonca ile yani Mandarin dili mesela Çince falan diye böyle uzatarak okurlar onlar. Bayılırdım böyle aman onu yakalayayım da duyayım diye ama o istasyonlar öyle bir kayar ki yani tutturamazsınız da böyle diye ayarsınız bir yerde yakalarsınız kaçar. Deliler gibi radyo dinleyicisiyim yani öyle diyeyim merakım. Bir de eğlencemiz o. O zaman cumartesi, pazar günleri hele evde işte radyo tiyatroları olsun, pazar eğlenceleri olsun, stüdyoda Ankara ve İstanbul radyolarında canlı yayınlar vardı. İşte Celal Şahin çıkar akordiyonla güzellikler yaratır. Erdoğan Çaplı piyano ile Feyzi Aslangil 15 dakika bir programı vardı Feyzi Aslangil'in. Türk müziğini ilk defa piyano ile çalan adamdır Feyzi Aslangil. Onu dinlerdim merakla. Sanıyorum çocuklukları 1960'lara 70'lere denk gelen herkesin yaşadığı şeyleri yaşadım. Evimizin hemen yanında aynı bahçe duvarına sahip bir yazlık sinema salonu vardı. Eskiden sinema salonları biliyorsunuz özellikle de İzmir gibi sıcak mevsimi uzun olan kentlerde açık hava sinemaları çok rağbetteydi. Benim de Rüya Sineması Aksoy'da, Karşıyaka Aksoy'da Rüya Sineması'na bitişik oturuyorduk. Bahçeli bir evde oturuyorduk. O da hemen yanımızdaki bahçenin, bahçedeydi sinema salonu. Ve gerçekten bütün çocukluğumuz film seyrederek, işte o duvardan atlayarak, zıplayarak, duvarın üstüne oturup film seyrederek geçti. Ve Rüya Sineması'nın çevresindeki apartmanların da yine balkonlarından insanların film seyrettiğini, işte oradan katıldıklarını, aşağıdan işte komşuların yukarıdaki balkonlardaki komşularla sohbetlerini dinleyerek geçirdik aslında. Yani kolektif bir yaşam biçimi vardı. Bunun en önemli kaynaklarından birisi de gerçekten sinema salonlarıydı. O yüzden benim de çocukluğuma gittiğimde işte sokak oyunları ki o sokak oyunlarına da yine sinemada izlediğimiz karakterlerin yansıdığını şimdi hatırlıyorum. Yeni olan her şey doğal olarak bizi heyecanlandırıyor. Ancak Caroline Marvin'in de dediği gibi eski teknolojiler de bir zamanlar yeni teknolojilerde ve toplumsal değişime katkıları bakımından büyük heyecan uyandırmışlardı. Sözlü tarih görüşmelerimiz bize yeni medya teknolojileriyle birlikte mesleklerde büyük bir dönüşüm yaşandığını da gösteriyor. Birçok medya çalışanı yeni teknolojilere uyum sağlamayı başarırken bazı meslekler ise hızla ortadan kalktı. Şöyle söyleyeyim, tabii şimdi bir dijitalde sadece sen varsın. Fotoğraf makinen, küçük bir laptopun ve sen. Her şey bitiyor. Yani istediğin yerden atabiliyorsun. Zaten internet üzerinden kullanıyorlar. Bizim zamanımızda ilk ben girdiğimde bir tek ustam vardı. Her işimizi kendimiz yapıyoruz. Yani kendimiz işe gidiyoruz. Eğer iş sirkülasyonu devam ediyorsa şayet ustam Celal abi bana film gönderirdi. Ben o filmi yıkardım. İşte keser fotoğrafları geçerdim. Bir süre sonra işler çok tempo olmaya başlayınca karanlık odacı vardı bizde sistem. Karanlık odacı aldılar. Düşünebiliyor musun? Yani teknoloji nereden nereye geldi? Bizim zamanımızda biz o fotoğrafı çekeceğiz. Arabaya bineceğiz. Ajansa gideceğiz. Filmi yıkayacağız.
Artık gece maçıysa 17-18 dakika karta basacağız. Telefotoya geçeceğiz. Maçtan en az abartmıyorum. En az 1 saat, 1,5 saat sonra. Yani şimdi ben mesleğimden bahsediyorum. Bizim zamanımızda her gazetede 3-4 tane foto muhabiri oldu. Şimdi İzmir'de hiçbir foto muhabiri yok. Hiçbir gazetede yok. Bir tane bile yok. Geçen gün bizim Türkiye Foto Muhabiri Derneği'nin 35. yıl töreni vardı. Beni de onur kurumlar çağırdılar, gittim. Sohbet ediyoruz. Ankara'daki gazetelerde Hürriyet'te 2 kişi. Bakın Hürriyet'te, Ankara'da eskiden Hürriyet'te en az 20-25 kişi olurdu. Milliyet'te İstem abi emekli zaten. O da meclis muhabiri. Sözcü'de bir arkadaşımız. Ajanstan Zekeriya. Başka foto muhabiri yok yani. Daha önce filmler parça parça çıkıyor, birleştiriliyor. Montaj bölümünde bir araya getiriliyor. Onun uptek dediğimiz ışık geçirmezliği temizleniyor ve ondan sonra kalıba çekiliyordu. Önce direkt tek bir film haline getirmek üzere bir teknoloji çıktı 95 yılında. Tabii bu teknoloji çok büyük ilgi gördü. Düşünebiliyor musunuz? Bir sayfa yapıyorsunuz. Bir sayfanın üzerinde siz o sayfayı yaptıktan sonra en az 3 veya 4 kişi 1,5-2 saat uğraşıyordu. Bütün bu uğraşı kaldırıyorsunuz. Sayfayı bittiği anda gönderiyorsunuz. 15 dakika sonra elinizde baskıya hazır bir film olarak görüyor. Bütün hatalarıyla, her şeyle görüyorsunuz. Tabii bu gene matbaa bölümünde bir daralmaya gitti. Benim bildiğim kadarıyla Hürriyet'te 150-200 kişi bu işi yapıyordu. İstanbul'da mesela 200 kişinin hemen hemen hepsini işten çıkarttılar. Çünkü bunlar hiçbir işi kalmadı. Bunun gibi gittikçe sektörde bir daralma söz konusu oldu ve tabii hızlanma başladı. Onlar matbaaya gittiğinde, mizampajla birlikte gittiğinde tekrar orada bir kamera ortamı vardı. Önce sayfayı çekerdi, sonra fotoğrafları büyüterek çekerdi. Filmde onların birleştirmesine, ona da montaj denirdi. Montajda birleştirilirdi fotoğrafların. Siyah beyazsa tek ünite alınırdı, renkli ise 3 ayrı kalıp alınırdı. 3 ayrı kalıbı birleştirerek renkli yaparlardı montajda. Genellikle işlem çok uzun sürerdi. Yani bir fotoğrafın çekilmesi, işte gazetenin mizampajdan alıp kamera çekiminden sonra montajdan sonra işte uplinkler yapılarak matbaaya gitmesi çok uzun süreydi. Teknoloji şimdi bunu yaklaşık 15-20 dakikaya, yani sayfayı yaptığınızda matbaaya geçiş süreci, baskıya veriş süreci 15-20 dakika. Teknoloji o açıdan bizim o mizampaj ve montaj servislerimizi ortadan kaldırdı. O bizim için bir yaradır. Matbaa kaldı ama mizampaj ve montaj servisinde çalışan, emek veren arkadaşlarımız sektörden ayrılmak zorunda kaldı. O da üzüntü verici. Haberlerin, fotoğraflarını da siz kendiniz bir şekilde ulaştırmanız gerekiyordu. Yani şu andaki gibi maile gibi bir şey yoktu o zaman. Ne yapardık? Giderdik, fotoğraflarımızı yıkatırdık, bastırırdık. Böyle tambur dediğimiz, yani bizim kendi aramızda tambur dediğimiz bir telefoto aleti vardı. Yani bir silindir düşünün. Silindirin etrafına fotoğrafınızı sararsınız. Orada bir lazer gibi bir ışık var. O ışık tarardı fotoğrafı ve telefon hattından sinyalle karşı tarafa sinyal aracıyla yazdırırdı fotoğrafa. Şimdi şöyle diyeyim. 15 dakika civarı fotoğraf yıkaması, 15-10 dakika karta basılmasını beklemesi, 20-25 dakika. İşte hazırsa, sisteminiz hazırsa hemen takıyorsunuz. Bir renk 8 dakikada falan gidiyor. Hani bir renk 8 dakikada gidiyorsa 3 renk gönderiyorduk. Ne yapıyor? 3 kere 8, 24. 24 de o. Yaklaşık
bir fotoğrafı göndermemiz minimum 1 saat. O dönemde. Minimum 1 saat. Telefoto varsa elinizde. Yani o da öyle 3 kilo mu 4 kilo mu ne bir aletti. Çoğu zaman onu sırtlardık, öyle giderdik. Şimdi o dönemde pikajcılar vardı. Yani şeyleri alır, yazılan haberleri alır, sayfaya monte ederler. Mumlu şeyden çıkartıp oraya, onlar gitti. Onlar yok zaten. Telexçiler yok. Karanlık odacılar kalmadı. Kameracılar yok. Renk ayrımcılar yok. Yani dolaylı yönden var. Evet, bilgisayarda, Photoshop'ta yapıyorlar. Evet de eskisi gibi manuel olarak yapan yok. Evet, pikajcılar, teleksçiler, karanlık odacılar, renk ayrımcılar ve benzeri birçok meslek bu süreç içinde kayboldu. Diğer taraftan medya profesyonellerinin bazıları teknolojik değişime hevesle, hızla uyum sağladılar ve yeni bir anlayışla mesleklerini sürdürebildiler. Valla gazete hazırlanması açısından çok iyi. Çok yani verimli bir şey. Çabuk haber. Şimdi mesela adam elindeki telefonla resim çekiyor, gönderiyor. Basıyorsun falan, gidiyor yani merkeze. Oradan alıyorlar basıyorlar yani değil. Mesela sabahleyin Diyarbakır'da yine bir şey olmuş. Ne olmuş? 7 kişi ölmüş. Ondan sonra 14 kişi de yaralanmış. Bunun resmini oradan imkanı yok, çekemezsiniz. Oradan çekiyor birisi, gönderiyor resimle. Yani sabah bakıyorsun, akşam olmuş, sabahleyin fotoğrafı var. Yani bu dijital sistem tabii çok gazeteleri yani teknik olarak ileriye götürüyor. Tabii hem dinleyici tarafından dijitalleşmenin tanığıyım, hem uygulayıcı tarafından dijitalleşmenin tanığıyım. Ya tamamen kolaylık sağladı. Bunu diyemeyeceğim. Ya eskiden daha güzeldi ve tamam nostalji yapmak olur ama kesinlikle çok büyük kolaylık. Yani şu dijital kısma geçmek, şarkıların yüklü olması, hemen ne şarkı çalacağız diye arkamızda CD'ler olurdu. Komple 3 duvar CD olduğunu düşünün. Yani orada alfabetik aramak, çıkarmak, CD takmak, çizilmiş, şarkı çalmaz vesaire. Ama şimdi öyle değil. Şimdi kendi arama motoru var içinde. Yazıyorsunuz. Çıktı bitti. Yani bunu nasıl kötü diyebiliriz ki yani? Bu istediğim şey bu değil miydi diyoruz yani her zaman. Yani hep derdik yani şunu böyle çabuk bulabilsek falan. İşte oldu. Ama dolayısıyla kesinlikle dijitalleşme taraftarıyım. Şahane. Uygulayıcı için müthiş bir kolaylık. Oraya harcayacağı eforu içeriye harcar. Çok daha dolu içerikler yapılabilir. Şimdi dijital bu ikisi aynı oldu. Çünkü fotoğraf makineleri dijitale dönünce sistem de bilgisayara döndü. Zaten bilgisayar gazetelerde vardı. Sayfa yapılıyordu, haber yazılıyordu. Burada bir şekilde kullanılıyordu bunlar. Sonra bunu bilgisayarın yanına dijital film okuyucu kartlar geldi. Yani onun bir ismi vardı, o aklıma gelmedi. Şu kadar bir şey. Dijital makinesinin içinden çıkardığın kart okuyucu. Şu kadarcık bir kart okuyucu. Bellek kartının olduğu gibi bu okuyucu sayesinde bilgisayar ekranından görüyor. Bütün renk ayarlarını yapıp aynı şekilde mail yollar gibi karşı tarafa veya isteyen gazeteye yollayabiliyordu. Mailinize ben size nasıl telefondan şimdi fotoğraf atıyorum. Artık iş buraya geldi. Fakat bu 2000'li yıllarda yani 99 sonunda artık böyle tek tük dijital makineler görülmeye başladı ama çok kısa bir süre. Yani göz açıp kapayana kadar biz bir anda karanlık odada ben banyo kısmını, aranjör kısmını kapatmış buldum kendimi. Zaman. Yani dijital dediğin zaman artık şimdi dedik ya temin adam telefonun üzerinden haberini telefonda yazıyor. Bluetooth'una yolluyor. Sayfaya gidiyor direkt. Zaman kazandı. Sürati kazandı. Daha evvel öyle olmuyordu. Mesela adam at yarışından resim çekti. O fotoğrafın
gazeteye gelmesi mesafeye göre değişiyor. 1 saatlik, 2 saatlik, yarım saatlik neyse yol itibariyle. İstanbul'da bu daha korkunç bir hal. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'da yoğun bir yerden bir yere gitmekler. Ama geldikten sonra ben bilirim, bilgisayarda bekleyip haber yazacak insanlar bilirim, muhabir bilirim. Sayı az. 4 tane 5 tane bilgisayar var, 15 tane muhabir var. Gelmiş adam haberini yazıyor. Ne yapacak ötekisi? Bekleyecek. Herkesin işi acil. Büyük bir zaman israfı vardı. Yani gelecek, oturacak, haberini yazacak, o haberi gidecek, sayfa sekreteri onu sayfaya ayarlayacak. Ondan evvel 3 kez defa okunacak, düzeltilecek, fazlası çıkacak, yanlış kelimeler düzeltilecek, tahsih derdik ona. Onlar yapılacak. Zaman kaybı. Şimdi öyle bir şey yok. Yani dijital göz açıp kapama gibi bir şey. Kapattın var, açtın yok. Böyle bir şey yani. Çok sürat zamanı oldu şimdi. Öyle bir süreçten gelip geçtikten sonra donanıyorsunuz da açıkçası. Teknik boyuta baktığınızda da bu cihazları kullanabiliyorsunuz. Sonra iş büyümeye başladı, yazılımlara geldi. Orada biraz zorlanmaya başladık tabii. Çok ciddi bir şey, yepyeni bir teknoloji. Sanıyorum bu arada insanın giderek tevellütü de eskidiği için yeniye uyum sağlama konusunda çaba gösterse bile yeterli olamayabiliyor. Çünkü yeniye gençler daha çabuk uyum sağlıyorlar. Ama şöyle söyleyeyim, 1960'ların teknolojisiyle 70'lerin, 80'lerin, 2000'lerin teknolojisine kadar gelip hepsini görmek de zaten o yüzyıl içerisinde nasıl hızlı bir değişime uğradığımızın bir başka görünür haliydi. Sanıyorum teknoloji kendini en çok medya alanında gösteriyor, görünür kılıyor. Belki başka alanlarda da çok hızla değişen teknolojiler var. Ama işin içine medya, iletişim teknolojileri geldiğinde bilişimle de buluşan bir şey, her şeyi kapsadığı için oradaki değişimi görmek o süreci daha iyi anlamaya da sebep oluyor. Şüphesiz hızlı teknolojik dönüşümler uygulamada birçok sorun çıkarıyordu. Profesyoneller bu tür sorunlara eldeki kısıtlı olanaklarla pratik bazı çözümler bulmaya çabaladılar. Bu çözümler genellikle mevcut sorunu beklenmedik bir şekilde aşan ve teknolojiyle pek de uyumlu olmayan ancak yaratıcı çözümlerdi. Tabii yani bu fotoğraf dilinde olmayan anlattığınız gibi birçok şeyimiz var değil mi? Mesela kendi bulduğumuz bir kare basarız X bir noktaya. Altta bizim film çeviren düğme var. Onu da basarız, boşa alırız. Üzerine bir kare daha basarız. Mesela fotoğraf teknolojisinde açın bakın bulamazsınız. Makro dediğiniz gibi 50 milimi özellikle vesikalık, o zaman için söylüyorum. Vesikalık fotoğraf, hani bu ölenlerin ya da suçların fotoğrafını çekmek için 50 milimi ters çeviririz. Onu makro yaparız, fotoğraf çekeriz. Yani bildiğin bir poster oyunda bas yani. Başka işte anlattığım gibi fotoğrafçı katlama film yıkama olayı mesela. Yani 4 saat sahi 1600 yakıyorsun, katlıyorsun. Bunda sonuçta makinenin üzerinde yapıyorsun. Yani makinenin öyle bir şey yok aslında. Yani adam onu yaparken ne o? Ben şeyi hatırlamıyorum. 1600 asa, 3200 asa var mıydı? Şu anda yani geçmiş zaman. Ama filmde bunu yapabiliyorsun. Bunu ben bulmadım. Ama bunu bir fotoğrafçı buldu. Yani bunu bir gazeteci abimiz buldu. Yani 4 saat sahi 1600 yıkamayı fotoğrafçılar bilmez mesela. Hiçbiri bilmez fotoğrafçılar. Mesela kameranın hareket ettirilmesiyle ilgili tabii ki hiçbir yardımcı araç gereği yoktu. Şöyle yöntemler keşfetmiştik hareketli kamera çekimleri yapabilmek için. Bir Yeşilçam'ın keşfettiği ve çok komik alaturka yöntemleri deniyorduk. Mesela birisinin sırtına bindirip kameramanı, işte vinç çekimlerini, yani yükselen, alçalan ya da hareketlen çekimleri onun sırtında yaptırmak ya da bir alışveriş ya da bebek arabasının içine bindirip kameramanı onunla sürmek falan gibi. Ama bence en yaratıcı olan şuydu. Özellikle düzgün zeminlerde, mesela bir evin salonunda bir yerde battaniye gibi bir şeyin üzerine oturtuyorduk kameranı ve birileri onu çekiyordu. Zeminin üzerinde böylece bir kaydırma hareketi yapmış oluyorduk. Mesela olarak, difüzör olarak objektifin önüne sigaranın jelatinini ya da kadın çorabını gerebiliyorduk. O da böyle bir değişik, yumuşak ya da hayali bir görüntü etkisi yaratıyordu. Böyle bir takım denemeler yapıyorduk. Burada
değişik bir çalışma. Çünkü orada da hiçbir televizyonculuk tecrübesi olmayan birçok arkadaş. Ben biraz şanslıydım. Stajlarımı TRT'de üstelik uzun süreli bir staj, yaklaşık 8 ay süren bir staj yapmıştım. Biraz daha fazla bilgiye sahiptim. Ama habercilik geçmişimize rağmen televizyonculuk geçmişi olmayan insanlar bir televizyonda buluştuk. Her şey deneme yanılma şeklinde devam etti. Bir televizyon stüdyosu kurarken gittik baktık ki TRT'de muhteşem televizyon stüdyoları var. Onları bir yerel televizyonun maliyetini karşılaması mümkün değil. İşte yumurta viyolleriyle kapladık duvarları, sesi emsin. İşte bir televizyon stüdyosuna benzesin. Herhalde öyle bir şey daha önce yapıldı mı bilmiyorum. Yumurta viyolünden bir ses yalıtımı hazırladık. Bazı filmler o zamanlar belki hatırlar siz de bilirsiniz tek kopya gelirdi ama 2 sinemada oynardı. Taşımalı oynatırdık. Hiç öyle bir şey duydunuz mu? Şöyle bir şey yani bir kopya geliyordu film ama bir diyelim Şan Sineması'nda oynuyor bir bizde oynuyor. O zaman biz onları 3 parçaya 3-4 bobine bölüyorduk. Hatta 7 bobine kadar böldüğümüz oluyordu. O bobinleri ben başlıyordum, oynatıyordum, bitiriyordum. Bobini alıyordu motorcu. 3 dakika sonra, 4 dakika sonra Sema Sineması'na teslim ediyordu. Orada oynuyordu, tekrar bize geliyordu. Yani böyle bir bobini, bir kopyayla 2 sinema film oynatma şansını buluyordu. Şimdi koptuğu zaman zaten filmleri yapıştırıyoruz biliyorsunuz. Kısım kısım geliyor dedim ya. Kopanı da o şekilde denkli yapıyorduk, yapıştırıyorduk. Conta derdik. Biz de conta yapıyoruz diye tabir edilirdi. Conta yapardık da düzeltirdik yani. Malzemeyi söyleyeyim. Conta yapmak için bir makas lazım. Bir çift güzel göz lazım. İyi gören göz. Çünkü onları keserken birbirine denk kesmeniz lazım ki kardıraç olmasın. Ondan sonra bir keskin jilet lazım. Bir de asetonla fırçası lazım. Hepsi bu kadar. Conta yapmak için düzgün kestiğiniz filmi 2 taraflı kazırsınız. Arasına hava girmeyecek şekilde aseton sürersiniz, yapıştırırsınız. Yapışır kalır. Eskisinden sağlam olur. Mesela göreve gidiyor, başbakanı takip edecek. Bir eski makineyi alıyordu yanına, onunla gidiyordu. Hatta bunlara ben seyyar karanlık oda yaptım. Çünkü maç gece 11'de. Şampiyonluk maçları var. 11'de hangi fotoğrafçıyı bulacak bunlar? Nasıl yıkayacaklar filmlerini? Halbuki bizim ilk yarım saatte bütün Türkiye'ye fotoğraf vermemiz lazım ajans olarak. Bunlara ben bir seyyar karanlık oda yapmıştım. Söylüyorlar. Akvaryum ısıtıcısı ve akvaryum devir daimiyle bunlara ben bir havuzun içerisinde, hatta kovanın içerisinde suyu nasıl ısıtacaklarını, banyoyu nasıl ısıtacaklarını anlattım. Yorganın altında nasıl otel odasında film saracaklarını koyup öyle çok başarılı oldular. Çok iş yaptılar öyle. Yani öyle eski vardı mesela. Özel kutular vardı, fotoğraf kutuları. Ellerini sokuyorsun işte o karanlık kutu. Orada içeride yapıyorsun. Şimdi onu kime aldıracaksın, kime yapacaksın? Bu pratik usul hemen çözeceksin. Banyoyu ısıtacak. 38 derece olması lazım. Film banyosunun, renkli film banyosunun. Fotoğrafçılar kapalı. Adam maçı çekmiş. Nerede yapacak? Ben onları hazırlamıştım işte. Akvaryum ısıtıcısını 38 derece suyu ısıtıp maça giderken bunu koy diyordum. Maça gidecek, banyon hazır. Gelince derece verdim ellerine. Civalı derece. Ölç. Hazır olunca yıka. Çok öyle iş kurtardık biz. Biz bunu bayağı el yordamıyla kendimiz bulduk. İşte Adobe Video Encoder kuruldu o zaman bizim. Hatta tam o zamanlar internet televizyonu kuralım da denmişti. İnternet televizyonu nasıl kurulur diye araştırdığımızda internet televizyonu diye bir şey yok ki. Hani oraya internete video koymak, web sayfasına video koymak diye bir şey olduğunu anladım ben. Sonrasında H264 kodu çıktı. YouTube'da muhtemelen onlar o sistemlere geçti herhalde. YouTube'un da başını çektiği. YouTube'da da beraber Vimeo gibi platformlar falan da vardı. Yani biz internete video koymak peşindeyken internetten canlı yayın yapmakla örtüştü bunların ikisi beraber. Adobe Video Encoder kuruldu üniversitemize. Bu internet televizyonunu, video on demand olan internet televizyonunu devreye sokabilmek için. Bayağı da zordu onun şartnamesini oluşturmak, kurulumunu yapmak. Çünkü kuracak firma da ilk defa kuruyordu Türkiye'de.
Bizden başka muhtemelen birileri vardı ama en azından filme kurmamıştı. Sonra kurulduğunda dedi ki bir canlı yayın özelliği var dedi. Biz o zaman taşlar yerine oturdu. Bir canlı yayın için bir yerden bir şey kiralamak, bir şey yapmak yerine bizim sunucumuzdan canlı yayın yapmak gibi bir şey çıkmıştı önümüze. Ne gerekiyor dedik. O zaman aracı bir program vardı. Adobe Live Encoder diye. Adobe'un bir çözümüydü. O zaman tabii bunların hepsi flash üzerine oluyordu. H264 vardı ama flash tabanlıydı, FLV tabanlıydı bizim videolarımızın hepsi. O player'da yani canlı yayın yaptığımız Adobe'un sunucusu üzerine yaptığımız şey de flash'ı çeviriyordu şeyleri. Hatta flash'la şey arasında bir şeydi yani H264 dediğimiz format arasında bir şeydi herhalde, tam hatırlayamıyorum. Sonrasında o sunucu buna izin verdiği için biz de o yazılımı bilgisayara kurduk. Sonra bilgisayara da dijital video için yerine girebileceğimiz bir tane kart taktık. Sonrasında ilk canlı yayınımızı yaptık öyle 2009'da falan galiba. İnternet üzerinden ilk canlı yayınımızı yapmış olduk. Kendi internet televizyonumuz üzerinden. 2009 veya 2010'da olabilir, tam emin değilim. Bu çok daha şey oldu. Yani orada 20 kişinin yaptığı işi, bir canlı yayın, stüdyo canlı yayını biz burada 4 kişi falan yaptık. O dönemlerde mesela Yunanistan'ı seyretme olayı vardı. Yani Türk kanalının haricinde. Yunan kanalını da seyretmek istiyorlar. O renkli televizyonlarda birçoğunda Sekam, Yunan sistemi Sekam olduğu için yayını Sekam takmaya başladık. İlave Sekam takıyorduk. O televizyonlarda PAL Sekam oluyordu o zaman. O şekilde kullanıyorlardı. Zaten Türkiye'de üretilenlerde televizyonların ilk etapta çıkanlar, renklisi de siyah beyazı da VHF, VHF'den yayın yapıyordu. UHF tuneri dahi yoktu. Olmadığı için daha sonra TRT 2 başladı. TRT 2 başlayınca zaten bizim işler açıldı. Tuner takma olayı girdi devreye. Çünkü sadece VHF olduğu için ikinci kanalı da UHF'den yani yüksek frekanstan yayın yapıyordu. O yüzden tuner takmaya başladık. Tabii o daha sonra. O iyice daha da yaygınlaştıktan sonra televizyonlar, daha sonra da zaten kumanda olayı çıktı. Ama tabii 2 tane kanal varken o kadar gereksinim olmuyordu. Kumandanın standartı zaten kumanda takmaya başladığımızda belirli bir iki firma kumanda üretimi yapıyordu. O kumandayı hazır alıyorduk biz, bağlantılarını yapıyorduk. Yani tuner bağlantısı olsun, yani bütün bağlantılarını yapıyorduk, öbür kontrol panelini söküyorduk. O zaten daha sonraları olan bir olay. Yani uzaktan kumandalı televizyonlar üretilmeye başlandı, ondan sonra takılmaya başlandı. O sırada rahmetli Rüştü Şardağ da belediyede özel kalem müdürü. Diyorlar ki sen bunun başına geç müdür olarak. İşte teknik müdür Hikmet Bey sen buraya geç, oraya geç. Böyle bir kadro kuruyorlar ve çok ilginç. 15 Mart 51 tarihinde ilk defa İzmir Radyosu böyle kısa da olsa 2 kilowattlık bir yayın yapıyor. Binada eski Atlı Spor'un atları barındırdıkları böyle tahtadan yapılmış barakalardan kurulu bir yer. Yani Sahra Radyosu gibi. Yani İzmir'in içinde, fuarın içinde bir yer. Ya da Kültür Park'ın içinde, fuar demeyeyim de artık. Hep ağzımız oraya alışıyor. Kültür Park'ın içinde bir yer. Ve öyle tam tabiriyle eften püften ki mesela fuar zamanı yanımızdaki Manolya bahçesinde sanatçılar şarkı söylediği zaman bizim canlı yayın yaptığımız stüdyonun içinde aynen duyurulurdu. Yani ne yapacağımızı bilemezdik. Zaman zaman rica ederdik onlara. Derdik ki biraz daha kısar mısınız bu hoparlörleri en azından. İşte bizim seyircimiz var, onlar da haklı tabii. Bir aylığına çok önemli işte. Bizde Zeki Müren çıkardı çünkü Manolya bahçesinde. Mesela Zeki Müren ilk defa Cem Karaca'yı oraya çıkardı. Kendi altında hatta bir üstünde. Barış Manço'yla Moğolları çıkardı orada filan. Genellikle halk müziği, Türk müziği, işte komedyenler öyle giderdi bu kadrolar. İlk defa pop müzik sanatçıları girmeye başladı ve Zeki Müren'in şeyidir yani bu atağıdır.
Bizimkiler, teknisyenler kısmıyor musunuz? Bizim hoparlörleri aldılar. Verici bina şeyimiz vardı. Onlara çevrilerek bizim yayını bu sefer onlara açtılar. Mecbur oldular, biraz kıstılar. Yani öyle idare ederdik ama duyulurdu. Yani arkamızda sirk vardı, sirkin sesi duyulurdu. Yani çok sessiz olduğunuz zaman, düşünün bu stüdyo içindeyiz. Bir anda böyle dibinizde bir şeyler duyulur böyle hafif hafif. Artık mikrofonlarımızı tek yön ayarlayıp mümkün olduğu kadar konuğumuz varsa yandık. Çünkü çevresel ya da karşılıklı verdiğiniz zaman her yerden gelen ses mikrofona girer. Ama yaptık yayını yani oralarda. Türk toplumunun genel olarak teknolojiye yatkın ve hevesli olduğu kabul ediliyor. Teknolojiye yönelik bu ilgi genel olarak güçlü bir kalkınma ve modernleşme isteğiyle ilişkilendiriliyor. Türk toplumu yeni teknolojilere daima açık olmuş, başta biraz tereddüt etse de kısa sürede yeni teknolojileri hevesle benimsemiştir. Bu durum medya teknolojileri için de geçerlidir. Valla CD çıkar çıkmaz hemen dijitale geçtik. Teknolojiyi izlemekle ilgili bir sorunum yok. Teknolojiyi izlerim, kullanırım da. Yani hepsinin yeri ayrı. Ben öyle diyorum. Hani ben aynı zamanda fotoğraf çekiyorum örneğin. İlk çektiğim makine benim bir Rus malı Lubitel makine. 6x6 yani 6 santime 6 santimlik film kare kullanıyor. Çok basit. Onunla başladım. Ondan sonra tabii teknoloji gelişiyor. Alım olanağınız arttıkça daha iyisini alıyorsunuz. Yani daha iyisi derken teknik olarak daha iyisini alıyorsunuz. Halbuki öteki makine de çok güzel çekiyor. Öyle ondan sonra işte dijital fotoğraf makineleri çıktı. Uzun süre direniyorsunuz. Film daha iyi bir şey çünkü. Daha keyifli. Ama yeniyor sizi. Ondan sonra dijital makineye geçiyorsunuz. Alıyorsunuz. Daha iyisi çıkıyor. Daha teknik olarak iyisi çıkıyor. Onu alıyorsunuz. Mesela verimliden kastım şu, eskiden 1000 tane bozuk vererek işe başlıyorlardı. Şimdi makineler 25. printte, 30. printte neredeyse temize geçebilecek noktadalar. 50 tane gazete bastı mı 50. gazete baskıda temiz baskıya geçiyor ve ne kadar basıyorsa o kadar basıyor. Eskiden 1000 tane, 1200 tane basardık. İşte kalıplar açılır, şeyler olur, her şey olur. Ondan sonra temize geçerdik. Yani temize geçmek için bile onay verilirdi. Şimdi o şeyler kalktı. Bozuk gazete diye satılırdı. Yani çöpe atılır. Çöpe atılmazdı da hurdaya verilirdi. Hurda gazete olarak satılırdı. Şimdi hurda gazete satışı çok düştü. Teknolojiyle birlikte gazete kağıdının mesela eskiden biliyorsunuz bu gazete kağıdı bobinle geliyor. Bobin dibinde, koçanda işte 10 santimin altına çap değil yani yarı çap 10-15 santimin altına inmiyordu şeyler. Bu bir kağıt. Ondan sonra ama şimdi neredeyse sıfır noktasına kadar kağıdı tüketiyor şeyler. Bunun en büyük sebebi bir kere bobin değişimleri otomatik hale geldi. Yani eskiden işte bakardı baskıcı azaldığı zaman bakardı eğer gazete tirajının baskıda sona yaklaştıysa beklerdi. Kalan bobinin hepsini çıkarırdı. Yeni bobin koyardı. Onun boyutu fark etmiyordu. Yani değişiyordu. Büyük de olabiliyordu, küçük de olabiliyordu. Ama şimdi mesela sıfıra kadar iniyor bobin. Bu şu demek, baskıcı hiçbir zaman bobin kontrolü yapmıyor. Amal adı verilen amallarda tak tak kendi otomatik olarak bir bobin alıyor, bir bobini koyuyor, bir yapıştırıyor. Makineler otomatik olarak baskıya devam ediyorlar. Arada sadece en fazla 2 tane gazetede şey oluyor. O değişme anında da makine otomatik olarak yavaşlıyor. Kalıplar ezilmiyor, blanketler ezilmiyor. Ondan sonra yani sistem kendi kendine kuruyor her şeyi. Hocam tabii değişmez olur mu? 2 inçlerden biz 1 inçlere döndük. 1 inçlerden betakamlara döndük. Seslendirme sistemleri değişti. Seslendirme sistemlerinde de büyük gelişmeler oldu. Yani az önce söylediğim gibi cihazları tek tek biz kontrol ederken bir joystickle 3 cihazı, 5 cihazı, 9 cihazı, 10 cihazı birden
kontrol eder hale geldik. Çok değişti tabii. İş yükünü arttırmadı, iş yükünü daha azalttı işin aslına bakarsanız. Çok kolaylaştırdı işleri. Artık oturduğun yerden şey yapıyordu. Öbür türlü daha yoğundu yani işlerimiz. Teknoloji ve insan arasındaki ilişki oldukça sorunlu ve karmaşıktır. Hızla değişen teknoloji karşısında insan genellikle yabancılaşma duygusunu deneyimler. Sandra Wohlman, çalışanların teknolojik aygıtları salt birer üretim ya da iş aleti olarak değil, tıpkı mekanlar ve insanlar gibi özdeşleşebildikleri nesneler olarak algıladıklarına dikkat çekiyor. Böylelikle teknolojik aygıt kullanıcıları bu aygıtlara çeşitli mecazi adlar takarak onları belirli ölçüde insanileştirme ve evcilleştirme yoluna gidiyorlar. Faks cihazları yeni gelmişti, birkaç yıl olmuştu Türkiye'ye. Faks var, ondan sonra işte şey var, ondan sonra, ama uplink ile ilgili hiçbir bilgi yok. Şimdi diyoruz ki herhalde hem görüntüyü hem sesi birleştirip öyle gönderdiğine göre biraz faksa benziyor, işte biraz şeye benziyor. Böyle ikisinin arasında bir şey diye düşünüyoruz. Gittik oraya baktık, uplink bir buzdolabı. Buzdolabına benziyor. Tipik bir buzdolabı. Ondan sonra buzdolabının içine yerleştiriyorlar. İçine değil, yanındaki bir başka kocaman bir masa kadar bir cihazın içine kaseti koyuyorlar. O kaset o buzdolabından nasıl oluyorsa bir şekilde karşıya geçiyor. Bir turpak hattı denen bir hatla gidiyormuş görüntüler karşı tarafa. Özel bir hat, yani havaya verilmiyor. Hattan hatta gidiyor. Telefon kabloları gibi turpak kablolarıyla gidiyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Taratırdık onlarla da ama şimdi onlar da şöyle 33 MHz'ten ana işlemcisi, RAM'i de 2'den başlıyor 8 MB'a kadar bir RAM'i vardı. Yani ilk çıkan laptoptan bahsediyorum. Megabayttan bahsediyorum. Gigabayt değil. Megabayt. Ve siz 1 megabaytlık fotoğrafı taratmak için o laptopla verdiğiniz savaş inanılmazdı. Yani bizim kendi aramızda onun adı kanser aletiydi. Çünkü onun böyle bir error şeyi vardır. Error sesi. O sesi hiç duymak istemezdik. Öyle bir çok gıcık bir sesi vardı. Ve o sesi duyduk mu bütün böyle kaynar sular başımızdan aşağı. Neden? Çünkü tam tarıyor, sonuna gelmiş, bir hata veriyor. Hadi sil baştan. Gitti 15-20 dakika. Teknolojiye ilişkin tepkilerden bir diğeri de nostaljidir. Teknoloji deneyimimize ilişkin anılarımızı genellikle nostaljik öğelerle süslemeyi tercih ederiz. Etimolojik olarak eve dönüş acısı anlamına gelen nostalji kavramı, insan ve teknoloji ilişkisinin olumsuz değil de olumlu yönlerini anımsatma işlevine yarıyor. Fred Davis, nostaljik duyguların daha çok orta yaş ve emeklilik dönemlerinde yoğunlaştığına dikkat çekiyor. Sözlü tarih görüşmemize katılanların teknoloji deneyimleri üzerine anlattıkları da hayli nostaljik öğelerle dolu. Valla o günleri ne bileyim mumla arıyoruz. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Bir avuç çekirdek bir insandık zaten. Sabah 7'den akşam 24'e kadar, 20'ye kadar mesai saatlerini bizim pek yoktur zaten. Yayıncılıkta olduğu gibi. Gayet güzel, ılımlı, uyumlu ve stressiz. Yani iş stresi haricinde düşüncesel stressiz bir yaşam sürdük. Çok mutluyum yani o günlerde. Ben bugünkü gibi aşırı siyasi şeyler, çekişmeler, çekinceler veya şeyler yoktu. İşe odaklı daha çok bir çalışma tempomuz vardı. Çok mutlu geçirdiğimiz zamanlar oldu. Çok yoğunduk, çok yorulduk ama çok mutluyduk. Gazetecilik zor bir meslek. Gazete çıkarmak daha zor bir meslek. Size şöyle söyleyeyim. Biz her gün
bembeyaz bir sayfa üzerinde bir şeyler yaratıyoruz. Akşam saat 7 olduğu zaman yaptığımız işin hiçbir hükmü yok. Alıp çöpe atıyoruz. Tekrar beyaz bir sayfayla başlıyoruz. Bitmiyor. Tatilimiz yok. Hasta olma lüksümüz yok. Tabii hasta oluyoruz, birisi yapıyor ama yani gazetenin hasta olma lüksü yok. Veyahut da ben bugün ürettiğimi yarına stoklarım, öbür gün satarım gibi bir lüksümüz hiç yok. Hele bugünkü gelişen iletişim teknolojisiyle bu sıfır. O nedenle gazeteci olmak isteyenler, gazete çıkarmak isteyenler birkaç defa düşünsünler ama çok zevkli bir mesleğin içine de girmiş olurlar. Aslında çok güzeldi. Böyle düş gibi bir ortamdı. Böyle sürreal bir yapısı da vardı zaman zaman. Çünkü Kültür Park'ta, fuarda yani Basmane Kapısı'nın girişte hemen sağ tarafında biraz ileride yeşillikler içerisinde Türkiye Jokey Kulübü'nün eski ahırlarındaydık. Ahır da oralar. Jokey Kulübü'nün atları orada bakılır, orada beslenirmiş. Ama daha sonra İzmir Radyosu kurulduğunda oraya kurulmuştu. Müthiş şanslı hissediyorum kendimi. Orada çalışmış olmak, orayı bilmiş olmak, oranın tedrisatından geçmiş olmaktan dolayı çok şanslı hissediyorum. Bir kere İzmir'de fuar zamanının uzun soluklu ve tam bir şölene dönüştüğü zamanlarını yaşamış olmak çok güzeldi. Fuarın, Kültür Park'ın en sessiz, en sakin, her mevsim farklı yüzünü görerek orada bir şeyler yapıyor olmak başka bir güzeldi. Ama düşünün, ahırlardan oluşan ahşap kulübeler, tek katlı doğal olarak. İşte bir tane ortada mesela herkesin oturduğu çok güzel bir asma çardak altı ve altındaki banklarda sanatçısı, muhabiri, efendime söyleyeyim prodüktörü, spikeri, çocuk oyuncuları, tiyatro sanatçıları, fuar zamanları sahne alan sanatçıların gelip orada herkesle buluştukları ve hayranlıkla izlediğiniz, çocuk gözüyle hayranlıkla izlediğiniz gerçekten böyle çok hoş, tülün arkasından seyreder gibi bir ortamdı orası. Bir kere çocukluğumuzdaki büyük salon lüksü artık yok. Yani benim için önemli bir şey o, yani büyük ekran, büyük salon, büyük salonların cep salonlarına dönüşmesi en önemli fark bu. Sadece kendimde değil, sinema seven arkadaşlarımda da aynı şeyi ben devamlı olarak görüyorum. Yani hani mutlaka bir sinemaya gittiğimiz zaman filmin sonunda şöyle bir şey dönüyor yani. Nerede eski salonlar? İşte oradan Çınar'a geç diyor. İşte Sema'nın şöyle bir salonu vardı, Çınar'ın böyle bir salonu vardı falan. O büyük salonlara bir özlem var. Yani hepimiz işin ekonomik boyutunu, sektörün bunu gerektirdiğinin farkındayız ama o birinci olarak onu konuştuğumuzu söyleyebilirim. O salon, çünkü büyük salonun başka bir zevki vardır sinemada. Yani size o farklı bir görsellik sunar. Şeye üzülüyorum. Yani yeni neslin büyük salon lüksünü yaşayamamasını mesela üzülüyorum. Çok enteresan, bugün asla çok eski bir gazete, Falih Rıfkı Atay'ın şey yaptığı, Bedifa'nın sahip olduğu. Ben orada yaklaşık 14-15 ay, 68 şey çalıştım. Çok farklı, tam gazeteciliğin yapıldığı bir yer. Kimse size karışmıyor. Şöyle bir olay anlatayım. Ben Yeşilköy Havaalanı protokol odasında bakan gelmiş, konuk bakan gelmiş. Fırladım, konuk bakana sorumu yönetirken yandaki beyi tanımıyorum o zamanlar, Ankaralı gazetecilik farklı.
İstanbul'daki gazetecilik farklı. Yeni atanmış bir Seyfi Öztürk'ün İçişleri Bakanı'nı. Yani ismen bir yakınlığım yok, bir bakan olduğunu biliyorum. İlk soruyu yönelttiğim an bizim bakanımız, sen kimsin, ne arıyorsun burada dedi bana. Efendim gazeteciyim ben dedim. Ben dedi müsaade etmezsem burada giremezsin ve konuşamazsın dedi. Çok sinirlendim. Efendim siz misafirsiniz, yolcusunuz burada ama ben hancıyım. Her geleni burada karşılıyorum dedim. Adam çok bozuldu. Sonra çok iyi dostum oldu tabii. Çok uzun yıllar birlikte çalıştık. Seyfi Öztürk rahmetli oldu. Hiç unutmam bu şeyi. Demirel'in sevgili adamlarından bir tanesiydi. Ben büroya geldim. Alıp almadığımı hatırlamıyorum. Böyle bir tatsız olaydan sonra büroya geldim. Medih Faik seni istiyor dediler. Gittim. Ömür dedi bugün havaalanında ne oldu dedi. Seyfi Öztürk zaten Demokrat Parti'nin adamlarından biri. Önce Cumhuriyet Halk Partili, sonra Demokrat Partili Medih Faik. Aramışlar, şikayet edilmişim. Dedim ki böyle böyle Seyfi Bey beni oradan kovmaya kalktı. Ben de siz yolcusunuz, ben hancıyım dedim. Tamam bir daha aynı şeyle karşılaşırsa aynı şeyi yapabilirsin dedi bana. Teşekkür etti. İşte gazetecilik nedir bunu anlattım. Yok efendim bir bakan şikayet etti diye muhabirini kovmaya kalkmak falan olan şeylerdir bunlar. Ama benim zamanımda gazetecilik cidden saygın, sözü geçen, nereye girseniz itibarlı bir meslekti. Yani yemin ediyorum. Şimdi öyle değil sanmıyorum. Teknolojinin değişim sürecinde birçok değerli meslek ustası geldi geçti. Ancak insanlar gibi teknolojiler de kalıcı olmadılar. Onlar da geldiler ve geçtiler. Hatta bazılarının yaşam süresi şaşılacak kadar kısa oldu. Bunlara ara teknolojiler ya da geçiş teknolojileri adı veriliyor. Tim Cooper, teknoloji hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan kullanıcıların cihazlarını daha kolay ve özensizce gözden çıkarma eğiliminde olduğuna vurgu yapıyor. Bu tür teknoloji savurganlığı özellikle radyo ve televizyon alanında gözlemleniyor. Büyük pazarlama vaatleriyle piyasaya sürülüyor ancak çok kısa sürede kullanım bakımından değersiz ve geçersiz hale geliyor bu teknolojiler. Bu durum bir yandan medya endüstrisinin acımasız çıkarlarına hizmet ederken diğer yandan kullanıcılar için büyük maddi kayıplar anlamına geliyor. Lifax, voltaj regülatörleri, takma tünerler, Betamax, DivX ve daha birçokları. Şimdi o şöyle, hani yıkasanız bile bir şey olmayacak. Çünkü o dönemdeki teknoloji telefoto teknolojisi. Yani illa karta bastırmanız olmanız lazım. Daha sonra teknoloji biraz gelişti. Lifax dediğimiz bir alet çıktı. Hani onun amacı da şeyi biraz daha hızlandırmak. Zamanı biraz daha öne alabilmek. Çünkü zamanla yarışıyorsunuz orada. Sadece film yeterli oluyordu ona. Yani karta bastırma kısmını atlamışlar. Sadece filmle filmi takıp taratıyordunuz. 15 dakikada yine tarıyordu. İşte fotoğrafçıya gitme şeyinizi, karta basılma süresini belki de şey yapıyordu, geri alıyordu biraz. Bir 5-10 dakika kazandırıyordu yani size. Ama şeyi aynı. Geçiş süresi aynı. Lifax'lar çıktı. Lifax'lar hani ilk etapta çok cazip geldi. Ki şeye göre, telefotoya göre de cazipti zaten. Lifax 35'te onun yandan böyle nasıl bir şey. O da hani nasıl diyeyim size, ne çantası gibi böyle alüminyum çantalar vardır. Alüminyum çantası vardı. Onu açardınız, ikiye olurdu. Alt tarafında klavyesi vardır. Üst tarafında da bir hem filmi sokmak için bir de ekran vardır. Şöyle ufacık bir ekran vardır. Onu girmeli çıkmalıdır böyle. Kaldırırsınız, ekran oraya çıkar. Yanına da filmi, ondan sonra taratırsınız filmi. Film geçecek hale geldiği zaman yine aynı sistem telefon hattıyla yine giderdi. Biraz daha gelişmişti. Belki hiç kimse duymadı bunu. Bunun tek özelliği, telefotodan farkı filmle geçiyorduk. Yani yine filmi yıkıyorduk ama filmi taratarak geçiyorduk.
İlk telefoto geldiğinde hiç unutmuyorum. Ya dedik ki herhalde biz uzaya çıkacağız dedim ya. İnanın yani. İnanılmaz bir rahatlık yani. Ben hayatımda bu kadar keyif aldım hatırlamıyorum. İşimden, gittiğim işten. Neden? Sen sonra telefotoyu kuruyorsunuz, Lifax'ı kuruyorsunuz, filminizi yıkıyorsunuz, siyah beyaz ya da renkli değilse, üçerli makası vardır onun böyle koyarsınız, tarattırırsınız. Yani şimdiki dijital ortama benzer bir şekilde. 3 renk tarar, görürsünüz ekranda. Ona göre bir de crop da yapabiliyorsunuz istediğiniz gibi yani. Değil mi? Filmin asası yüksek olduğu için yani isterse maç esnasında orta sahadan fotoğraf çektin. Getir onu koy oraya direkt olarak. Bu da telefoto sistemi yani çanta sistemi bu da bildiğiniz bunu kapağını açıyorsunuz. Karşında kapakta da ekran var yani bir ekran. Tuşlar var alt tarafta. Bilgisayara yakın bir şey öyle söyleyeyim yani. Laptopa yakın. O zamanın ilk belki de laptopu da diyeyim. Ekranı açtığınız zaman küçük bir nasıl söyleyeyim size 6'ya 6 bir ekran düşünün. Bir ekran geliyor. Cihazı düğmeye basıyorsunuz, bekliyorsunuz. Yaklaşık 1-1,5 dakika sonra o ekran açıyor. Yani beyaz bir televizyon ekranı gibi düşünün. Filminizi yıkıyorsunuz. Örneğin renkten bahsedeyim. Renkli filminizi yıkadınız. Bununla lüple baktınız. İşte şu kareye geçeceğim diyorsunuz. O kareyi ayarlıyorsunuz. 3 kareyi üçer kesiyorsunuz. Onun dediğim gibi orada yeri var hazır makas diyoruz onun içine koyuyoruz, kapatıyoruz. Onu Lifax'a takıyoruz. O Lifax'a taktığımız andan itibaren bu taramaya başlıyor. Yani üçü ekrana geliyor. Hangisini istiyorsunuz onu işaretliyorsunuz. Onu tarıyor ekrana getiriyor. O da sanıyorum çok kısa bir süre sürüyor. Yani 30 saniye falan. Onun üzerinde oynama yapabiliyorsunuz. Resim altı yazabiliyorsunuz. Yani şimdiki klavyesi de var. İstediğiniz resim altıyı belirtebiliyorsunuz. 1970'lerin ortalarında o yoğun elektrik kesintileri olduğunda regülatör kavramıyla ben tanışmıştım. Regülatör nedir bilmezdim çocukluk yaşında. Televizyonun altına şöyle bir kutu eklendi. O kutuda gelen voltajın dengelenmesi içinmiş. Onu öğrendik sonra. Kırmızı bir düğmesi vardı, basardık, ışık yanardı. Sorduğumuzda bize derlerdi ki büyüklerimiz işte bu televizyon yayınlarının daha düzgün ve kesintisiz olmasını sağlamak için. Mesela regülatör hala benim aklımda kalan bir objedir o yıllardan. Hiç unutmadım onu. Evet, ben televizyondan program kaydetmeyi hep çok istedim. Ama hiçbir zaman bizim video kaset player'ımız olmadı, VHS. Çok arkadaşım da vardı. Ona çok imrenmişimdir. Hala da imrenirim. Hem kayıt yapabilirlerdi çünkü hem de böyle piyasada satılan filmleri falan izleyebilirlerdi. En eski anılarımdan birinde yine dayımlara gittiğimizde ki dayımların durumu çok iyiydi. Bizim de durumumuz kötü değildi ama onlar işte yurt dışı ile bağlantıları falan da vardı. Yurt dışından televizyonlar, işte VHS player'ler vesaire. Hayalet Avcıları'nın VHS'ini izlediğimizi hatırlıyorum. Bizim hiç öyle bir göstericimiz olmadı. Daha sonraları ben üniversiteye başladıktan sonra ya da başlamadan hemen önce bir VCD player aldık. VCD ile başladık. DVD göstermiyordu. Sadece VCD gösteriyordu. Zaten DVD'ler de yeni çıkmaya başlamıştı ve inanılmaz pahalıydılar. Dolayısıyla sürekli VCD alırdım. VCD kiralama dükkanlarından da filmler kiralardım. Televizyonlar da verirdi. İşte televizyonlar diyorum, gazeteler. Gazetelerde VCD dağıtırlardı. Dolayısıyla çok film dağarcığımın büyük kısmını VCD'lerden sağladım. Ama daha sonra VCD görüntü kalitesi artık yetmemeye başladı. DVD'ler biraz ucuzlamaya başladı. En azından kampanyalı DVD'ler. O yüzden bir DVD player alacaktık. Ama onun yerine zannedersem DivX player almaya karar verdik. Çünkü İstanbul'da falan bu DivX satan bir takım merdiven altı dükkanlar vardı. Kadıköy'e gider ve özellikle klasik filmlerini, işte Kurosawa filmlerini falan özellikle DivX'lerini alırdım. Bir de Japon animelerine meraklıydım. Onların da DivX'lerini çok alırdım. Dolayısıyla İstanbul'daki evimde bir DivX player'ım vardı. Onu da uzun süre izledik. Eskiden elektronik cihazların tamir edilebildiklerini hatırlıyorsunuzdur. Türkiye'nin iletişim teknolojileri serüveninde radyo ve televizyon tamirciliği önemli bir meslek olarak uzun yıllar yerini korumuştur. Ancak 2000'li yıllardan itibaren tamirciler daha büyük sermaye gruplarına dayanan servislerin açılmasıyla işlerini kaybettiler. Zaten medya teknolojileri de tamir edilebilir nitelikten uzaklaştı ve daha çok kart değiştirme işlemini zorunlu kılan bir hale geldi.
Bu durum sadece bir mesleğin yok olmasıyla sonuçlanmadı, teknolojiye yönelik kullanıcı güven ilişkisini de zayıflattı. Televizyon tamircisi vardı ama her semtte yoktu o zamanlar. O zamanlar mesela yine siyah beyaz dönemine döneceğim. Mesela yüksek gerilim trafosu bozulduğunda gidip şu model, şu marka bana primer ver, sekonder ver. Yani yüksek gerilim trafosu komple almayı bırakın. Tek tek bile bulmanız sıkıntıydı. Bazı modellerim vardı, çoğunun yoktu. Onun da mezarlık başında bir trafo sarımcısı vardı. İzmir'de bir tek sarım yapan oydu o zamanlar. O söküyorduk onu, götürüyorduk işte şu marka, şu model. Bırakıyorduk. Bir iki gün sonra gidiyorduk, alıyorduk. Onları da. Yani o trafolar bile o zamanlar çok değerliydi. Parça sıkıntısı çok fazlaydı. Çünkü olacak televizyonlar aşağı yukarı yani 2010 yılına kadar tamir işlemi devam ediyordu. Ondan sonra zaten çok azaldı. 2010'dan sonra bitti gibi bir şey. LCD'ler çıktı. LCD'lerde de tamir olayına ben mesela onda hiç girmiyorum. Çünkü kart değişimi. Ben bir şeyi yapacaksam uğraşmalıyım onda. Onda uğraşma şansım yok. Çünkü çift taraflı baskılı devre. O yüzden devre takibi yapamıyorsun. Şama dersen şama bulamıyorsun. Sırf sıkıntı yani. Bir de mikroçip. LCD'lerin tamamı mikroçip. Yani robotlar yerleştirmiş. Direncini değiştireceğim desen değiştiremezsin. Yapıştırma. Transistörünü değiştireceğim desen yapıştırma. Onun için en sağlıklı olarak kartı atıp yenisini takmak gerekiyor. Onu yaptıktan sonra da zaten tamir olayı olmuyor. Onu herkes yapabiliyor. Tabii ilk önce televizyon bozulduysa evin büyüğü mutlaka ona bir tokat atardı. O herhalde biraz otoriteyi belirtmek için, belki de başka yapacak bir şey bilmediği için mutlaka bazen de o tokat çok işe yarardı ve televizyon tekrar çalışmaya başlardı. Ama her mahallede bir tane televizyon tamircisi vardı. Bu insanlar meslek lisesinin çeşitli bölümlerinden mezun olmuşlar. Bu işe merak salmışlar. Kendi yap boz mantığıyla kendi kendilerine öğrenmişler. Çünkü eğitimi veren herhangi bir bilinçli şeyi yoktu. Tamamen çoğunluğu da elektrik bölümlerinde okumuş kişiler. Bu da elektrikle çalışan bir alet mantığıyla onlar bir şekilde tamir ediyorlardı. Ve hakikaten de o radyolar, televizyonlar hiç bozulmuyordu. Bozuldukça da tekrar tamir ediliyordu. Nasıl da bir sistemse bu şekilde devam ediyordu. Şimdi o gökkuşağı gibi olan şeyi babam demişti ki bunun tamiri kolay aslında, bunun mıknatısı da oluyor falan deyip mıknatısı orada tuttuğun zaman o rengin değiştiğini görüyorduk. Temelde çözülmüyordu ama biraz azalıyordu, kayıyordu, başka yere gidiyordu falan gibi. Sonra ben lisedeyken elektronik bölümünde okuduğum için stajımı bir televizyon tamircisinde yapmadım ama staj yaptığım yerde televizyon tamir ediliyordu. Ve televizyon tamircisinde staj yapan arkadaşlarım vardı. Onlardayken görmüştüm. Bir adı var o cihazın. Çok garibime gitmişti o da. Etrafını döndürüp çekiyordunuz. Puf yapıyordu, böyle bir ses çıkıyordu, çat diye ya da manyetik bir ses. Sonrasında düzeliyordu o renk kalibrasyonu. O arızalandığı için yani bizim televizyonumuzdaki renkler bozulduğu zaman bir kere tamirciye gitti. Sonra bir daha geldiğinde biz onun katısını onu düzeltmeye çalıştık defalarca. Yıllarca öyle bir televizyonda bir tamir etme ilişkimiz oldu yani. Televizyon tamircilerimiz vardı. Zaten ilçemizde bizim, o çocukluk yıllarından bahsediyorum, bir tane tamirci vardı. O da çok yoğun çalışırdı. Babamın televizyonu bıraktıktan sonra birkaç gün televizyonu geri alamadığımızı da hatırlıyorum ben. Yani çünkü sıra gelmez bizimkine. Yoğun bir çalışma şeyi vardı. İkinci bir televizyonumuz yok. Öyle ikinci televizyon almak büyük bir lüks olarak nitelendirilir. Kolay şeyler değildi yani. Araç almak, televizyon almak, bu tip şeyler almak kolay değildi, ayrıcalıklıydı. İnsanların birbirinin evine gittiğini hatırlıyorum ben televizyon izlemeye.
Bir TÜBİTAK projesi olarak gerçekleştirdiğimiz bu belgeselde İzmir örnekleminde insan ve teknoloji ilişkisinin çeşitli boyutlarını gazete, radyo, televizyon ve sinema teknolojileri bağlamında ele aldık. Sözlü tarih çalışmamıza katılan anlatıcılar bizlere medya teknolojileriyle olan kişisel deneyimlerini aktardılar. Bu deneyimlerin Türkiye'de özellikle 1980'lerden bu yana hızla süren medya teknolojileri dönüşüm serüvenini anlamlandırmamıza katkı yaptığını düşünüyoruz. Ünsal Özkay'ın başta belirttiğimiz özgünlük uyarısı gerçekten önemli. Medya teknolojilerini çoğunlukla ithal etmekle birlikte bu teknolojilere yine de kendimizden bir şeyler katabilmiş, belirli ölçüde özgün bir teknokültürel deneyim ortaya çıkarabilmişiz. Hepimiz gündelik yaşamımızın bir parçası haline gelen medya teknolojilerini deneyimlerken bu hızlı ve kökten değişimin canlı tanıkları olmaya devam edeceğiz. Gelecekteki yeni deneyimlere hazır olabilmemiz, geçmiş deneyimlerimizi özenle anımsamamıza bağlı.